Herkese günaydın. Dün akşam çok soğuktu ya. Daha dondum. Şurada da cam yokmuş anasını satayım. Bu gece 4'ten beri de horoz ötüyor bu arada. Şu an sabah 9. Bir arkadaş buldum motor için, Laos sınırına gidip motor alıp beraber süreceğimiz. İyi sürüyorum dedi. Aykut şimdi geldi buraya, konum atmıştım ona. Onun yanına gideceğim. Buluşacağız. Merhabalaşacağız. Tanışacağız. Size de tanıştıracağım. Ondan sonra birlikte bir hafta falan yolculuğumuz sürecek gibi. Hadi gidelim. Bu arada kaldığım konteyner baya konteyner yani. It's my friend. Sorry. I tried to. Yeah, sorry. Kanka ne yapıyorsun? İyi ya. Sana şey yapayım, şuradan çekeyim dedim, çocuğu çekmişim. Bakmadan çocuk da bu ne yapıyor? Aksiyon buna başlar. Aykut, Chiang Rai'nin ortasında çıplak geziyor arkadaş. Bu arada abi Aykut Bangkok'tan geldi, benim kankam. Bizim amacımız Laos sınırına otostop çekip oradan motoru alıp Aykut'un şoför benim. Aykut'un engin tecrübeleriyle ölmeden Laos'un 200 kilometre ortasında olan bir şehre gideceğiz. Yani bir 4-5 gün birlikteyiz böyle. Kanka buradan Beyaz Tapınağa otostop çekeceğiz. Bugün dinlenme günüydü. Tabii biz dedik bir iki tapınak gezeriz, ondan sonra şey yaparız. Otostop çekmeye çalışacağız. 12-13 kilometre buradan düz yardırınca Wat Rong Kun diye bir yer. Beyaz Tapınak. Devamı yolda. Which one is for? Number 4. The White Temple. White Temple. White temple. Blue. Blue. Yes. Blue. Blue เวลาที่เขาออกเชี่ยง Okay, relax, sakin, no problem. 45 minutes. 45 minutes Yeah. later. Yes. So how much to go temple? Do you know money? ประมาณ20 ถึง 25 บาท Okay. Okay. Thank you. Kapın kav. Bye. 45 dakika sonra dedi. Otobüs böyle, pes ettik bu arada şeyden. Bir sürü turist var. Turist varsa biz de gidelim. Otobüste bir şeyler satıyorlar böyle camdan. Bu arada bu otobüsün fiyatı 20 baht. Kaç böyle? 4 lira yapıyor. Ve 15 kilometre falan gideceğiz. Bence güzel rakam. Şu an 40 dakika falan bekliyoruz ama sıkıntı yok. Böyle otostoptan iyi, çok sıcaktı. Bir de almadılar yani, bir saat bekledik. Bize böyle yapalım dedik. Bu adam öldü. İlk kral babası. Temple. White Temple. 20 dediğim gibi. Abi bizi burada indirdi, şehirden 10 kilometre falan uzak. Şimdi gidip tapınağa gireceğiz. Kuş gibi horoz besliyor. Baksana su yem koymuş. Adım adım Beyaz Tapınak. Abi bu Beyaz Tapınak Chiang Rai'nin değil, bence Tayland'ın benim için en güzel tapınaklarından biri yani. Gördüğüm en böyle, ne bileyim, insan huzur doluyor yani böyle bakınca. Bembeyaz. Gösteriyorum. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Gerçekten benim de gördüklerimin arasında en iyi. Abi çok detay, bu ne ya? Ben de şu an şok oldum yani. Her yerini böyle simetrik şekilde yapmışlar. Sağ ol. Manyak bir şey ya. Nasıl uğraşmışlar böyle? Bembeyaz bir de. Hiç mi pislenmez arkadaş? Vay anasını satayım ben. Hiç giriş miriş nasıl, paralı mı bilmiyorum ama şu tam içeriye giriş paralı, onu biliyorum. Şu bahçesi değil diye biliyorum. Bir soralım şuradan. Burayı bayağı ilginç yapmışlar ya, baksana, kelleler melleler var. Buradan düz geçiliyor. Bayağı biz de geçtik. Buradan bahçe, dediğim gibi bak, ücretsiz. Orada bilet ofisleri falan var ama sallamayın, direkt girin içeri. Bayağı bahçedeyiz şu an. Çok iyi, buraları da böyle çok detaylı ya. Tapınak hele var ya. Baksana şunda. Bilet de takmışlar. Bir sürü bir şey takmışlar, bir sürü. Şu ortaya bak, full. Oo, daha hala takıyorlar. Devam ediyor. Deadpool falan asmış adamlar.
Sadece bu arası boş kalmış. Şu üste baksana, full. Şuradan işte şu bahçeye girip dolanıp içeri girmeden çıkabiliyoruz herhalde. Çok iyi değil mi? Çok detaylı, parlıyor böyle ya. Baksana şunlara, heykellerden melek falan yapmışlar. Ejderha götlü, kanatlı kadın. Altı aynen göte ejderha, ayakları normal. Abi şu tapınak hakkında bilgi vereceğim. Buranın adı Wat Rong Kun diye geçiyor. Yani beyaz tapınak, namı değer. Bu beyaz tapınağın yapımı 1997'de 35 milyon dolar harcanarak yapıldı komple. Şurası 35 milyon dolar yani böyle. Bu 35 milyon doların arkasından 2014'te bir deprem oluyor. Biraz hasar alıyor. Biraz böyle restore çalışmaları falan oluyor sağda solda. Başka neden burayı böyle yapmış? Burası tam tapınak tarzı değil de biraz sanatsal bir çalışma. Yapan adam zaten sanatçıymış. Budizm mitolojisini tapınağa resmetmiş gibi yani. Sonra buradaki yaptığı çalışma, mesela şurada yarı insan yarı kuşlar falan var böyle. Şu önde yılan kadın falan var. Bunların hepsi Budist mitolojisinden gelme. Başka diyeceğim özel öyle bir şey yok. Şu arkada altın değil de altını simgeleyen bir tapınak var, sarı. Adamın onu yapış amacı da burası cenneti simgeleyen bir tapınak. Hatta Heaven Gate dedikleri şurada bir geçiş var. Oradan geçince cennete giriyorsun anlamında bir şey yapmış. Şu arkaya da altın yapmasının sebebi cennet mi daha önemli yoksa para mı daha önemli şeklinde ayırmış. Yani insanların dikkatini hangisi daha çok çekmeli, hangisi daha çok çekiyor anlamında. İkisi de güzel. Para da güzel. Cennet de güzel yani. Beyazı da sevdim ben. Sarı da güzel. Böyle başka özel yok. Şimdi etrafında dönelim. Detayları size göstereyim. Sonra buradan gideriz. Burası dediğim gibi Tayland'ın en turistik tapınaklarından biri ve en güzel tapınaklarından biri. O yüzden tapınağı biraz turistlikleştirmişler. Burada mesela karınca adamın kellesi, Jack Sparrow'un kafası, korsan, morsan, Kaptan Amerika'nın kafası, şeytan kafası falan asmışlar. Bayağı şu ağaçlara falan kolyeler asmışlar. Bayağı her şeyi yapmışlar burada. Kuru kafalar falan var şurada. Bir sürü bir şeyler var. Şunu da göstereyim. Malefiz galiba şurada. Malefiz var. Wolverine var. Bunları boyayacaklar herhalde. Daha bitirmemişler. Yapıp asmışlar. Onlar boyanmış. Neyse her şey turizm burada yani şu an. Daha para vermedik şu an. Yani. Şu astıkları şeylere baksana ya. Her yere asmışlar. Bu arada tapınağın arka tarafı biraz daha şaşasız kalmış. Tamamen simetrik aslında. Şu Cennet Köprüsü dediğim yer de şurası. Şurası da o en uçtaki kısım. Fakat şu arka tarafını, şurayı yarım bırakmışlar resmen. Ya hadi orayı da geçelim deyip bırakmışlar yani. Şurayı da bak mesela boş bırakmışlar. Bu taraf pek önemsenmemiş hocam. Çalmışsınız maldan. Budist hocam. Aa şurada böyle yapay mağara gibi bir şey var lan. Çiçek almak 20 baht. Şanslı yaprak 30 baht. Şu dediğim altınımsı görünüş, şurası da dağ. Yani mağara. Nasıl yapıyorsun lan? Bunu çekiyorsun. İşte şimdi çan çalacağım. Bunların hepsinin ses tonları farklı ama. Öyle mi? Nasıl ses çıkarıyor baksana. Acaba dua mı etmek lazımdı ya? Böyle vurduk ama. Çocuk çekiştiriyor abi, çek lan. Çek oğlum. Adamsın. Asıl. Tam onun çanı. Böyle abi burası mağara. Üzerinde heykeller. Abla hortum tutuyor yukarıdan. Ha böyle yaratıklar çıkmış. O kaplumbağaları yapmışlar lan. Burası turistik ya. Adam ninja kaplumbağaları yapmış baksana. Şunun üstüne para koymuşlar ya. Ağzına para sokmuşlar. Bir para var. Şuralara bak. Dibine bitmişler. Acayip paracı bu tapınaklar ya. Baksana şunun içi falan her yer. Tayland'daki Budist tapınakların hepsinde para var abi her yerde. Her yere atıyorlar yani. Bozuklukları sallıyorlar. Bir tapınak çarpsan bir günde 200 dolar çıkarı gidersin yani. Evet Aykut. Kanka o aslan. O da aslan. Hepsi aslan lan. O da aslan. Adam Nasıl oldu? çok güzel kanka. Burası çok turistik. Herkes bakıyor, merak ettim. Aa para atıyorlar ya.
Ha, ortaya atmaya çalışıyorlar. ครั้งเดียวนะโยกอยากโยนนี้อยากโยนนี้ไหมเขา Ombaht atıyorlar. ของนายก Çocuk bodozlama attı direkt. Güzel değil mi? Şu ortaya tutturursa abi duası falan kabul oluyor böyle. Ve nasıl taşırmışlar. Biz de çekiyoruz diye gaza gelip atıyorlar da atıyorlar. Sen de at. İsraflar ya. Zaten yığım bir dokunsan aşağıda külecek. Şu ağaçlar gerçekten enteresan ya. Şu dibinden baksana şuna. Bir sürü ve bütün şeylerden sarkıyor. Doldurmuşlar yani bir sürü. Bir tanesini ellemek istiyorum şöyle. Bayağı bildiğin alüminyum gibi boş duruyor. Şu içeride de bir Buda var kapı girişinde. Hareket. İşi kurdum. Büttürüyorum tarzı. Buraya da kimi ayakkabı çıkarmış, kimi çıkarmamış. Çoğunluk çıkarmamış. Ben de çıkarmayayım. Budizmle alakalı sanatlar, resimler. Büyük ihtimal şu abi. Bak şurada kapıda görmüştük oturan adam. Bu da ışık, güneş, her şey güzel. Bak şu benim yaşlılığım işte. Sakallar bildiğin. Böyle bir yer. Bu arada kralın her şeyini buraya yapmışlar. Kralın ilk doğumundan sonuna kadar bak. Bak bu ilginç bir resim. Adam bildiğin çizmiş. Herhalde şunlardan biri kral. Doğdu, büyüdü, evlendi, eşi. Bir Buda şey yaptı. Ya da bunlarda Budistliğin belki bir hac mevsimi vardır. Onu yaptı, çocuk yaptı, kral oldu. Efsaneleşti. Annesi arkasında ata bindi falan. Flüt çaldı, zurna çaldı. Saksafon mu diyor. Resim yaptı, piyano çaldı ve en son veda etti. Bu arada kral öldü. Gerçekten öldü yani. Buranın yapımını göstermişler. Bayağı çizilmiş yani elle. Asmışlar buraya. Bak abi buralar ücretsiz yani. Niye oradan bilet alıp girmeye gerek var? Bayağı detaylı. Detay bu arada normal alçıdan yapmışlar. Üstüne şu ne derler? Aynalı taştan takmışlar yani. Ayna mı? Aslında çok öyle özel değil ama fakat şu şekilde yapınca dışarıdan parıl parıl yani. Bayağı güzel duruyor. Aykut Budizmi keşfediyor. Yeni gibi duruyor sanki, baksana. Taze. Bakımını yapıyorlardır ya. Sürekli silip süpürüyorlar herhalde. Çok mantıklı ama. Güneş hep vuruyor. Koy 2-3 tane ayna, parıl parıl uzaktan ışıl ışıl. Oh, mis. Bak buralar hala ücretsiz. Ön taraf çok popüler. Orada bilet kesiyorlar. Buralarda hiçbir şey yok. Bak abi aynısı yani. Ne farkı var? Aynı bak. Aynısı. Harbi aynısı yani. Baksana detayları. Şuralara bak. Kimin yılında yapılmış? Aslında o kadar eski de değil ya, değil mi? Değil. Yani yani böyle teknolojinin olduğu bir dönem yani. 2000'li yıllar dolar 1.5 yıllarda adamlar neler yapmıştı. Aynen. Şuradan bak ücretsiz bir şekilde amcamızın yanından girelim. Bu arada 5.30 gibi. Dün ben geldiydim. Daha sonra buradan geçtiydim. 5.30 gibi kapanıyormuş. Bilmiyordum. 6'da geldim. Hiçbir şey yoktu yani. Kayık var. Şurada herhalde elektrik ışık çekmişler. Onu yüzdürüyorlar oradan. Gece burası afet. Yani çok özel bir şey yok burada aslında. Şu fil burnu çok güzel duruyor. Hazır gittiler, hemen bir şıkırt çekeyim. Burası sanatçının müzesi. Adamın mesela şunları yaparkenki detaylarını falan çekmişler. Bayağı heykeltıraş yani adam. Adam şu yaşlılık hali. 1997'de bunu yapmış. Yani 20 sene önce yapmış buraları. Adam bayağı önem görüyor burada. Aa, Koreliler. Bu arada bu astıkları ağaç üstünde olan şeyler var ya, oranı satın alıp yazıp asıyorlar sanırım. Yani herkesin bir emeği var. Bak şurada adamlar hep asmış. Korece konuşuyorlar. Koreliler tabi zengin, adam umursamıyor, direkt yapıştırmış, asmış yani. 1 dolar 2 dolar ne ki yani hacı. Yakalıyor. Dur bol. น้ำพวังสีชมพูนะของกระไดทำตรง Oldu bir daha yap. เชิญให้ท่านไปติดต่อขอรับคืนได้เลยนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่รับ Biraz daha yüksel. ที่ของระฆังใหญ่ๆ Biraz daha yüksel. Nasıl yükseliyor? Aynen, bu da iyi oldu. Bu arada giriş ücreti 200 bah mıydı lan? Bakacağım bir daha, unuttum. Şurada girenler çana vuruyor. Kaçırdım şu an. Giren çat çat vuruyordu.
Olay bu. Sadece içeri giriyorsun. Ondan sonra çok özel bir şey yok. Ablalar Koreli. Buradan Heyon'a selamlar. Annyeonghaseyo. 2 saattir burası ne diye bakıyorum, tuvaletmiş ya. Adamlar tuvaleti nasıl yapmış? Hayatımda gördüğüm en güzel tuvalet herhalde burası. Tuvalet. Bak abi orada elini yüzünü yıkıyor. Şurada bildiğin tuvalet. Mükemmel. Kardeşlerim çok güzel bir konuya değineceğim. Türkiye'de bizde bu problem var. Bak. Taylı girenler yabancılar. Bilet yabancılar için paralı. Yaklaşık belki de 5-6 dolar. Fakat Taylıların bileti çok küçük bir bilet. Yani nasıl diyeyim, böyle bir 10 bahta falan girerler yani 2 lira falan. Ha, yazıyor lan orada, gelin bakalım. Bu durum bizde yok. Abi ekranda yazıyor. Yabancılar için 100 baht yani 3,5 dolar yapıyor. Taylılar için ücretsiz diyebilirim yani. Bilet almadan geçip gidiyorlar. Bu Kamboçya'da da böyle, Laos'ta da böyle, Myanmar'da da böyle, bütün Asya ülkelerinde böyle. Çünkü halk veremez yani. Adam kendi tapınağına niye o kadar para vermek zorunda kalsın? Turistlerden alıyorlar, kendi halkından almıyor. Burayı zaten gün içinde kaç tane Taylı ziyaret edecek? Dua etmeye falan gelirlerse. Efsane. Bitirdik abi. Beyaz Tapınak gezimiz sona erdi. Bir sonraki tapınağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adamlar bunu bile kuru kafadan yapmış. Just center, just around 10 kilometers or something. Yeah, we are okay. Okay, thanks so much. Okay, okay. Bakıyor bas. Otobüste hemen arkalarından geçti. Okay, let's go. Thank you. Thank you so much. Turkey. Yeah, and you from Chiang Rai? No, I am Chiang Mai. I come from. Chiang Mai. Yeah. Abone kazandık birer tane daha. Otostop çektik, abone kazandık. Yolları uzattılar bizi. Şehir merkezine kadar getirdiler. Normalde geride kalacaklardı. Yeah, we can drop in here too. It's also okay. Đập hè lỏ, đập hè lên này. Yeah, thank you so much. Kapun Kav. Bye. Take care. Bye bye. Nice to meet you. Yeah, bye bye. Böyle. Bu arada odaya girdik. Odaya biz 12'de gelip büyük şu çantaları falan bırakıp, Aykut'un çantası da benimkiyle aynı bu arada. Benimki de şu aşağıda. Çantaları bırakıp işte başka öyle çok bir şey bırakmadık. Sadece Aykut powerbank'ini taktı şarja. Döndüğümüzde şarj olur diye gittik. Yarın yola çıkacağız çünkü. Odaya bir geldik, şarj aleti yok. Bu Dobişi olan var odada. Yüzümüze bakıyor, şarj aleti yok. Çocuğa diyorum kaçta geldin? 3'te geldim diyor odaya. Lan 12'de biz çıktık. Saat şu an kaç? 7'de mi ne girdik işte? 6'da girdik. 3 saattir yok o zaman şarj aleti, yani adam 3'te geldiyse. Ha yok falan, sen mi çaldın? Yok ben çalmadım. Adama direkt dedik yani, sen mi çaldın o zaman falan. Kim girdi odaya senden önce? Bilmiyorum, ben geldiğimde boştu falan. Bir de kendi telefonunu takmış şarja aynı şeye. Bir de yani dolu yatağa çıkmış, oturmuş tam kafadan kontak. Şu yeşilli abi, ne abla mı diyeyim artık, ne diyeyim. Sonra işte ne yapacağız ne edeceğiz derken gittik şeye söyledik çalışana. 10 dakika sonra dedi, bu arada adamın çantasını falan, Aykut dedi o zaman çantana bakacağım falan dedi. Adam tamam özel eşyalarım var çıkarayım bak dedi. Birkaç ilaç çıkarttı. Aykut gerisine baktı, bulamayınca şeye söyledik, görevliye söyledik. O da işte bilmiyorum falan, bile iyice çıldırdık. Sonra adam 10 dakika sonra dedi tamam dedi, bizim çalışan almış yatağı boş zannetmiş falan bir şeyler deyip getirdi. Aynı adam, düşün. Sen Türksün, hosteldesin. Biri geliyor çantana bakacağım diyor. 2 kişi üstüne yürüyor. Çantanı açıp kurcalıyorlar. Her şeyine bakıyorlar. 5 dakika sonra diyorsun ki spor yaptın mı? Kasların varmış. Kaslarına dokunabilir miyim? Nasıl bir cesaret ya? Nasıl bir cesaret? Ben anlamıyorum ya. Bir de bana dedi ya. Spor yaptın mı dedi bana önce. İşte bir şeyler yaptım. 4 senedir pek bir şey yapmıyorum dedim. Aykut'a dedi sonra, sen yaptın mı dedi. Aykut da evet bodybuilding dedi. Sonra adam geldi bana dedi. Bakın dokunabilir miyim diye. Ben de dedim yok kardeşim teşekkür ederim dedim. Aynen böyle. Ben adama thank you dedim amına. No bro thanks dedim. Ne diyeyim oğlum, hiç kimse kaslarına dokunabilir miyim demedi yani. Bir kız haricin cinsiyet nasıl bir tepki vereyim? Dün aynı, bugün aynı, üçüncüde
sonunda olacak. Neyse kapatıyorum, hadi görüşürüz. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.